Sigara, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, bazı kronik hastalıklar ve daha birçok etken nedeniyle bacaklarda görülme sıklığı her geçen gün artan damar tıkanıklığı, genellikle 50 yaş üzerinde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Damar tıkanıklığı erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülüyor. Bacaklarda güçsüzlük ve yol yürümeyle oluşan ağrı, enfeksiyona meyilli yara açılması, renk değişikliği ve solgunluk, kıllanmada azalma, tırnak büyüme hızında yavaşlama gibi belirtilerle kendini gösteren damar tıkanıklığı tedavi edilmediğinde çok ciddi sorunlara neden olabiliyor. Bacaklarda şiddetli ağrı nedeniyle kişiyi yürüyemez hale getirebildiği gibi son evrede bacağın kesilmesine, yatalak olmaya yol açabiliyor. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Macit Bitergil, bacaklarda damar tıkanıklığına yol açan 8 önemli nedeni anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Sigara kullanımı. Sigara içmek damarı zamanla daraltıp tıkayan ateroskleroz denilen damar sertliği tablosuna yol açıyor. Damar tıkanıklığı hastalıklarının neredeyse yarısını sigara kullanımı oluşturuyor. Üstelik sadece sigara içmek değil, sigara içilen yerde bulunmak ve dumana maruz kalmak bile damar tıkanıklığı riskini artırıyor. Sigaranın kontrol edilebilir risk faktörleri arasında olması dolayısıyla kişinin olabildiğince çabuk bu alışkanlıklardan vazgeçmesi riski azaltmada çok önemli rol oynuyor. Hareketsizlik ve kilo kaybı. Özellikle son yıllarda teknoloji kullanımının da artmasıyla hareketsizlik çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hareketsizlik arttıkça kilo alımı artıyor, kilo alımı arttıkça hareket etme isteği de zamanla azalıyor. Bu kısır döngü sağlığımızı ciddi anlamda tehdit etmeye başladı. Hareketsizlik ve kontrolsüz kilo alımı damar tıkanıklıkları için de önemli bir risk faktörüdür. Dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon insan hareketsiz yaşam nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İstenmeyen etkilerin önüne geçebilmek için günde 5.000 adımın altına düşmemek, haftada 3-4 defa 40 ila 50 dakika kadar düzenli egzersiz yapmak büyük önem taşımaktadır. Yüksek kolesterol yağlı beslenme. Kolesterol ve trigliseritler yağsı maddeler olup vücutta fazla miktarda bulunduğunda çeşitli etkileşimlerle damar çevresinde birikerek damar tıkanıklığına neden olabiliyorlar. Halk arasında LDL kötü huylu, HDL ise iyi huylu kolesterol olarak bilinir. Çünkü LDL kolesterolü damara taşıyan moleküldür. Damardaki kolesterolü taşıyarak uzaklaştıran molekül ise HDL'dir. Kandaki yüksek kolesterol, trigliserit ve LDL seviyeleri tehlike çanları gibidir. Uygun diyet veya ilaçla müdahale yapılarak düşürülmelidir. HDL seviyelerinin ise düşük olmaması gerektiğini belirten Doçent Doktor Macit Bitergil, bunun için spor yapmanın ve sağlıklı beslenmenin şart olduğunu vurguluyor. Hipertansiyon. Kalbimiz vücudumuza dakikada ortalama 5 litre kan pompalarken normalde kan basıncının 120 ila 80 mmHg olması gerekiyor. Bu seviyenin üzerindeki yüksek basınçlarda damar içindeki hücreler zarar görmeye başlarken doğru zamanda müdahale edilmezse damar daralmaları ve tıkanıklıkları kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle belirli aralıklarla tansiyonumuzu kontrol ettirmek ve bu konuda bir farkındalığa sahip olmak önemlidir. Doğru diyet önerileriyle tuzlu beslenmeden kaçınmak, spor yapmak, kilo vermek ve gerekiyorsa ilaç kullanmak tedavide mihenk taşıdır. Diyabet. Diyabet hastalarının yaklaşık %20 ila 30'unda damar tıkanıklığı da görülebiliyor. Kontrolsüz kan şekeri zamanla damar lümeninde problemlere neden olarak damar tıkanıklığına yol açabiliyor. Kan akımının azalması ve diyabet hastalığının etkileriyle bacaklarda iyileşmeyen yaralar açılabiliyor. Diyabet hastalarının kendilerine doktor tarafından verilen ilaçları uygun şekilde kullanmaları, kan şekeri kontrollerini ihmal etmemeleri ve uygun beslenme önerilerini takip etmeleri sağlık açısından çok önemlidir. İleri yaş. Yapılan araştırmalar geçen her 10 yılda damar tıkanıklığı riskinin 2 kat arttığını ortaya koyuyor. Özellikle 50 yaşından sonra sigara kullanımı, yağlı beslenme,
fazla kilo alımı, hareketsizlik gibi kontrol edilebilen risk faktörlerini en aza indirmek ve belli aralıklarla damar sağlığını kontrol ettirmek riski azaltmada büyük önem taşıyor. Genetik hastalıklar. Bazı hastalarda genç yaşlarda beklenmedik şekilde damar tıkanıklığı problemlerine rastlanabilir. Ailesel kolesterol hastalıkları, faktör V ledin mutasyonu, antiditrombin 3, protein C, S bozuklukları gibi kan pıhtılaşmasına neden olabilen hastalıklarda damarlarda beklenmeyen tıkaçlar oluşabilmektedir. Bazı basit genetik testler ve kan testleri ile tanı konulabilmekte ve bu hastalarda uygun medikal tedavi, kan sulandırıcı tedavileriyle hastalık erken safhalarda kontrol altına alınabilmektedir. Damar iltihaplanmaları, vaskülitler. Burger hastalığı, Kawasaki hastalığı ve Behçet hastalığı gibi birçok damar iltihaplanması sorunuyla karşılaşılıyor. Doçent Doktor Macit Bitergil, genç yaşlarda vücuttaki küçük, orta ya da büyük çaptaki damarlarda ciddi problemlere ve tıkanıklıklara neden olabilen vaskülitlerde erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu belirtiyor. Tedavi yapılmadığı takdirde etkilenen uzvun ve organın kaybı ve ciddi hayati riskin ortaya çıkabileceğini söylüyor. Ameliyat olan hastalar dikkat! Damar tıkanıklığı olan hastalarda ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda çeşitli girişimsel yöntemlerle yani stent, balon, açık ameliyat teknikleri gibi tedavi sağlanabilir. Ancak dikkat edilmediği takdirde hastalık yeniden ortaya çıkarak yeni tıkanıklıklara yol açabiliyor. Bu bakımdan verilen ilaçları düzenli olarak kullanmak, tansiyon, kolesterol ve diyabet hastalıklarını kontrol altında tutmak, sigaradan uzak yaşamak, dengeli ve sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve dengeli kiloda kalmak çok önemlidir.